EKG serimizin yeni videosuyla karşınızdayım. Yine her zaman olduğu gibi EKG örneklerini Life to Fastlane sitesinden aldım. Bugünkü konumuz EKG'de AKS değerlendirmesi. Kardiyak aksı nasıl değerlendiriyoruz? Ama öncelikle kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni eklenen videolardan haberiniz olsun. Aks biraz karışık bir konu. Biraz anlatması da anlaması da belki biraz sıkıcı bir konu. Ama mümkün olduğunca basit hale getirmeye çalıştım sizin için. E, evet, şimdi bir başlayalım bakalım ne varmış. Dediğim gibi Life in the Fast Lane sitesinden aldım EKG örneklerini, çizimler kendime ait. Burada yine kalbin elektriksel yolaklarını görüyorsunuz. Yani bir iletinin hangi yolu izlediğini görüyorsunuz. Sinüs nodundan çıkıyordu öncelikle. Atriumları depolarize ediyordu. AV noddan ventriküllere geçiyordu. Ventrikülleri depolarize ediyordu. Ve bu elektrik akımının bir vektörü var tabi. Hatta birkaç vektörü var. Yine hatırlayacağınız gibi ileti sistemi videosunda derivasyonlara değinmiştik. Bu bizim meşhur Einthoven üçgenimizdi. Mesela D1 derivasyonu sağ kol sol kol arasındaki potansiyel farkı gösteriyordu. D2 derivasyonu sağ kol sol bacak, D3 sol kol sol bacak arasındaki potansiyel farkı gösteriyordu. Yine AVR, AVL, AVF gibi bu üçgenin merkeziyle bağlandıkları ekstremitenin örneğin AVL arasındaki potansiyel farkı gösteren derivasyonlar da vardı. Şimdi bu karışık şekli biraz basitleştireceğiz. Daha doğrusu önce karıştıracağız, sonra basitleştireceğiz. D1 demiştik. Sağ kol, sol kol arasındaki potansiyel farkı gösteriyordu. Bu vektöre paralel bir vektör çizelim. Merkezden geçen, elektriksel iletinin merkezinden geçen, vektörün merkezinden geçen bir vektör çizelim. Bu D1'i temsil edecek. Peki, bir vektör daha çizelim. Bu vektör de yine merkezden sol kol yönünde olsun ve AVL'yi temsil etsin. Bir vektör daha çizelim. D2 vektörüne paralel yine. Yani sağ kol sol bacağa paralel. Bu da D2'yi temsil etsin. Bir tane daha çizdik. D3 temsil edecek. Sol kol sol bacak arasındaki potansiyel farkı gösterecek. 120 derece. Peki bir tane daha çizdik. Merkezle sol bacak arasındaki potansiyel farkı göstersin. AVF. Bunun devamı yani negatif tarafı. Bir de merkezle sağ kol arasındaki potansiyel farkı gösteren AVR vektörünü çizeceğiz. Peki bunlar ne demek? Yani çok karışık bir şekil oldu. Bunun içinden nasıl çıkacağız? Öncelikle kalpte elektriksel iletinin yönü normalde sağdan sola doğru, yukarıdan aşağı doğru. Dolayısıyla bu kadranlar içerisinde aşağı kısımlar pozitif, sol taraf pozitif, yukarı ve sağ tarafta negatif olacak. Negatif olacak. Peki bu ne olacak? Nasıl olacak? Baştan bir bakalım. Şimdi kalbin elektriksel aksı eksi 30 artı 60 derece normalde. Eğer bu artı 90 eksi 30 derece arasında. Eğer bu aralıktaysa vektörün yönü o zaman normal aks diyoruz. Eksi 90 eksi 30 derece arasındaysa sol aks diyoruz. 180 eksi 90 arasındaysa aşırı aks deviyasyonu diyoruz. 180 ile 90 arasındaysa sağ aks diyoruz. Peki biz bu vektörün yönünü nasıl tespit edeceğiz? Nasıl anlayacağız EKG'ye bakarak? Şimdi bizim esas olarak burada baktığımız şey ventrikülün aksı aslında. Yani QRS'in aksı. P dalgasının da aksını hesaplayabiliriz ama bu konumuz değil. Bizim konumuz ventrikülün aksı yani QRS aksı. Dolayısıyla bunlara bakarken QRS'ler pozitif mi, negatif mi? Ona bakacağız aslında. Belirleyici olan onlar olacak. Peki daha da basitleştirelim.
Mesela önce şu çöp adamı ortadan bir kaldıralım. D1'de gördüğünüz gibi bu D1 derivasyonu QRS pozitif. Çünkü pozitif dalga ağır dalga hakimiyeti var. Ne demiştik? Sol taraf pozitif, sağ taraf negatif demiştik. D1 bu taraf olduğu için D1'de vektörün yönü bu şekilde. Çünkü pozitif. Bir AVF'ye bakalım. AVF'de de gördüğünüz gibi QRS pozitif. Pozitif olduğu için aşağıyı işaretleyeceğiz. İşaretledik. Bunların kesişimi, bu iki dilimin kesişimi 90 ile 0 arasında. Yani aslında aksımız normal. Başka bir şeye bakmamıza gerek yok. Eğer D1'de ve AVF'de her ikisinde de QRS pozitifse başka bir şeye bakmamıza gerek yok. Aks normal diyebiliriz. Bu bile yetebilir. Ama biz yine de D2'ye de bakalım. D2'de QRS pozitif, yani şöyle ki bu şekilde olacak. Çünkü D2'nin yönü böyle. Sola ve aşağı doğru olacak. Pozitif olduğu için. Bunun üçünün kesişimi yine burası. Ama eksi 30 ile 0 arası da normal aks olduğu için zaten bir şey değişmeyecek. Normal aks diyeceğiz buna. Başka bir örnek. Bu çöp adamı yine silelim. Bu arada bu çöp adamı isimlendirmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bu abiye bir isim verebiliriz eğer isterseniz. D1'e baktık. QRS negatif gördüğünüz gibi. O zaman sağ tarafı işaretleyeceğiz. Peki. D2'ye baktık. QRS aslında ne negatif ne pozitif. Çünkü pozitif kısmıyla negatif kısmı eşit. Merkezde diyebiliriz. O zaman AVF'ye bakacağız. AVF pozitif. O zaman AVF pozitifse şu alan işaretlenecek. Aşağı bakan alan. Okun yönünde. Vektörün yönünde. Evet. Bunların kesişimi şu dilim olacak doğal olarak ve biz buna sağ aks diyeceğiz. Başka bir örnek. Bu abiyi yine sildik. D1'de QRS negatif. Bu alanı işaretleyeceğiz. Negatif olduğu için. Sağ tarafı. Vektörün yönü bu şekilde çünkü. AVF'de de QRS negatif. QRS negatif olduğu için AVF'de bu alanı işaretleyeceğiz. Peki. Bunların kesişimi neresi? Aslında burası. Yani başka bir şeyde çok bakmaya gerek yok. Buna aşırı aks sapması diyebiliriz. Her ikisi de negatifse. Yani hem D1 hem AVF'nin her ikisi de negatifse aşırı aks sapması zaten diyebiliriz. Ama biz yine de D2'ye bakalım. O da negatif. O zaman şu kısım işaretlenecek. Ve bu üçünün kesişimi 180 ile eksi 90 arası olup aşırı aks sapması var diyeceğiz. Bir örnek daha. D1 pozitif. Bu tarafı işaretleyeceğiz pozitif olduğu için. Yani sol tarafı işaretleyeceğiz. AVF negatif. AVF negatif olduğuna göre yukarı kısmına bakacak vektör. Yani vektörün yönü bu şekilde olacak. D2'ye baktık. D2 de negatif. Yani vektörün yönü şu şekilde olacak. Evet. Peki bu üçünün kesişimi neresi derseniz burası. Yani eksi 90 ile eksi 30 derece arasında. Buna da sol aks sapması diyeceğiz. Buradaki konu şu. D1 pozitif, AVF negatifse D1'i şöyle işaretledik. AVF'yi böyle işaretledik. Dolayısıyla bu ikisinin kesişimi eksi 90 ile 0 arası. Yani şu alan. Bu EKG'de sol aks da olabilir. Normal aks da olabilir sarı alan. Bunu ayırmak için D2'ye bakıyoruz. D2'de negatifse sol aks. Yok pozitifse aks normal diyebiliyoruz. Yani D1 pozitif, AVF negatifse ya sol aks ya da normal akstır. D2'ye bakacağız. D2'de negatifse evet sol aks diyebiliriz. Bunları en sonunda özetleyeceğim. Birkaç örneği beraber değerlendirelim. Bu bir EKG örneği. Bir bakalım.
D1'de QRS gördüğünüz gibi negatif. Peki nereyi işaretleyeceğiz? Bu tarafı. Yani sağ tarafı. AVF'de pozitif ne tarafı işaretleyeceğiz? Aşağı tarafı. Bu ikisinin kesişimi sağ aksi gösteriyor. Aslında başka bir şey bakmaya da çok gerek var mı? D2'ye bakmaya çok gerek var mı? Pek yok gibi ama D2'de de QRS pozitif gördüğünüz gibi. Bunların kesişimi bize 150 ile 90 derece arasını yani sağ aksi gösterecek. Yine başka bir örnekten gidelim. D1 pozitif. Peki burası işaretlenecek. Sol taraf. AVF'ye baktık. Negatif. Yukarı taraf işaretlenecek. Bakın burada ya normal aks ya da sol aks çıkacak. O zaman biz D2'ye bakacağız. Bakalım. D2 negatifmiş. O zaman sol aks sapması var bu EKG'de. Şimdi hızlı bir değerlendirme için bu en son bölüm özet. D1 ve AVF'de QRS pozitifse zaten aks normaldir. Başka bir şeye bakmamıza gerek yok. Yani D1 AVF'ye baktınız QRS pozitif bitti. D1 negatif AVF pozitifse bu sağ akstır. Başka bir şeye de bakmaya gerek yok. D1 negatif AVF pozitifse. D1 negatif AVF negatifse bu aşırı aks sapmasıdır. Bu şekildeydi. Dediğim gibi biraz anlatması zor, anlaması da zor, sıkıcı bir konu ama umarım hani biraz anlaşılır olmuştur sizin açınızdan. Beğenmişsinizdir. En azından örneklere bakarsanız buradaki örneklere kafanızda oturacaktır. Son olarak aks neden önemli bizim için aks sapması? Örneğin dal bloklarında aks sapması olabilir. Ventrikül hipertrofileri aks sapmalarına neden olabilir. Bu açıdan aks bizim için önemli. Bir sonraki videoda konumuz artık baştan sona normal bir EKG'nin adım adım değerlendirilmesi olacak ve bir çerçeve çizeceğiz. Bundan sonraki EKG'leri de patolojik olanlar dahil o çerçeve içerisinde adım adım değerlendirip tanımızı o şekilde şekillendireceğiz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar ya da gündüz seyrediyorsanız iyi günler. Çok teşekkürler.